Herkese merhaba. Bugün 2 Mart 2026. Çayınızı kahvenizi aldıysanız yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle bugün dünya piyasalarını konuşacağız. Önemli veriler var bugün. O verileri konuşacağız. Sonrasında da grafiklerimizi analiz etmeye başlayacağız. Şimdi bugünün önemli haberleri arasında Amazon'un Dubai'deki veri merkezi vuruldu arkadaşlar. Bu bayağı bir sıkıntılı bir süreç olacak. Çünkü İran, Kuveyt, Bae, ondan sonra Irak'ta birçok üssü vurdu. Bu savaşın uzayacağını gösteriyor. Ne demiştik? Eğer ki savaş uzarsa altın hedefine çok hızlı gider. Ve bizim öngörümüz dahilinde altın hedefine gitmeye başladı şu anda. Dün zaten çok hızlı bir açılış oldu seans açılışında. Böyle yani gapti resmen uçtu gitti 5245 dolar seviyelerinden. Bitcoin ve altına bakacağız. DXY endeksine bakacağız. Şimdi öncelikle bu savaş uzayacak arkadaşlar. Yani göründüğü kadarıyla Trump da bunu söyledi. İran'dan bekledikleri kadar hızlı teslim olmayacağını İran gösterdi. Hürmüz Boğazı kapandı. Devrimci muhafızlar Boğaz'dan geçen gemilere geçmemeleri gerektiğini uyaran bildiriler gönderdi. Bu da tek başına petrolün kısa vadede de olsun yani 100 doların üzerine çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Amazon'un veri merkezinin vurulması oradaki ikinci en büyük sıkıntı bence. Amazon hisselerinde ciddi bir düşüş olmuştur. Bakmadım açıkçası. Trump ise hala durmuyor. İran saldırmaya devam ederse daha önce görülmemiş bir güçle vuracağız diyor. Yani operasyon haftalar boyu sürecek. Dediğim gibi bu en çok altına yarayacak. Elinde altın olan varsa tutmaya devam etsin. Yeni alım için biraz geç. Onları da konuşacağız. Şimdi öncelikle analize Bitcoin'den başlayalım. E, Ben size dün çizdiğim, öncekinde çizdiğim her şeyi sildim. Dediğim gibi ben Bitcoin'de çok işlem yapmıyorum. Sizin için analiz ediyorum. Şimdi Bitcoin 72 bin dolar hatta 71.600 dolarla şu anda 62 bin dolar seviyelerinde akümüle oluyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz market maker'ın açıkçası yapmak istediği şey sadece öngörebiliriz. Dediğim gibi şurada mesela iki temaslı çalışan çok güzel bir alt kanal bandı var. Yine şurada şöyle çizersek üst kanal bandı var. Bunu daha önce de gösterdim size arkadaşlar zaten. Bu bir ayı bayrağı. Ayı bayrağı. Yani ayı bayrağı inşallah çalışmaz ama şunu bekliyor olabilirler. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Birçok yerde bunu size söylemezler. Ama bilin. Burada eğer ki bir kanal, bir bayrak tamamlanacaksa, yani bir şey varsa, bir formasyonu varsa, onun ucuna kadar gitmeden sonuçlanmaz. Yani bunun ucuna gelecek kardeşim, ondan sonra yukarı mı aşağı mı gideceği orada bellidir. Yani burası artık inletme bölgesidir. 2 gün önceki videomda da size bundan bahsettim. Yani şu anda böyle bir konjüktürel yapıda, savaşların olduğu bir dünyada, ekonomik krizlerin olduğu bir dünyada yani Bitcoin'in şu kanal içinde sıkışması bence hiç normal değil. Yani buradan büyük bir hareket yapacak ama nereye yapacak orasını bilemem. Yani kırdığında göreceğiz. Ama kırmadan şurada işlem almak bence aklı selim insanların yapacağı şeyler değil. Yani burada bunun ayı bayrağının hedefi 26.700 dolar görünüyor. Yani olabilir mi? Olabilir. Bitcoin'de her şey olabilir. Yani bir önceki boğa döngüsünde de 69 bin 67 bin dolar seviyelerinden 15 bin dolara kadar düşmüş bir pariteden bahsediyoruz. Şunları ben bir sileyim. Yani burada önemli bölgeleri tekrardan göstereyim size. Şimdi bunun birinci en önemli bölgesi şurası arkadaşlar. 97.800. Şimdi buradan bu düşüşe başladı. Ve şu anda akümüle oluyor.
Ne yapacağını biz de bilmiyoruz. Ancak öngörebiliriz teknik ile. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 71.146 dolar seviyesi bunun ilk büyük direnci. Yani burayı geçemiyor. Oraya geçerse 74.000 seviyesi var. Burası çok daha önemli çünkü Fibonacci'de 618 bölgesine denk geliyor. Bir sonraki de şu bölgeler 80.000, 79.000 seviyeleri. O da 0.5 bölgesine denk geliyor. Alt tarafta da bizi tutan şu bölge var. 63.000, 62.000 dolar seviyeleri. Bir şey silelim. Şimdi grafiğimiz genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi spot almak için ben kesinlikle aceleci davranmam. Yani çünkü şu anda bir yatırımcı, hani büyük yatırımcının, bir fon yöneticisinin, yani şu anda Bitcoin'e yatırım yapma olasılığı bence şimdi yok gibi bir şey yani. Hani küçük yatırımcılar alır, onları da küçük yatırımcının elinden zaten market yapıcı hepsini alır. Bir bakalım şurada genel çerçeveden bakarsak şurada bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Şimdi düşen trende şöyle bir çizdiğimiz zaman alt kanal bandını oluşturalım onun. Şöyle yaparsak. Evet, gayet güzel. İki temaslı alt kanal bandımız, iki temaslı üst kanal bandımız var. Ya buradan da göreceğiniz gibi zaten Bitcoin bir düşen trendde. Yani trendin tersine işlem açılmaz. Onu bir kere size net söyleyeyim. İlk eğitim videomda da söyledim. Trendin tersine işlem açmak kumardır. Yani trendin tersine işlem açılmaz arkadaşlar. Bunun trendin dönmesi lazım. Yani şu anda işlem açacaksan burada şu mantıkla gidersen short açmalısın. Niye? Daha çünkü düşen trendi, hani düşeni kırmamış, önemli kazanması gereken alanları kazanamamış. Ya bu her şey yapar. Bunun bu şu anda yukarı gitmesi demek sadece likidite avıdır. Başka hiçbir şey değil. Yani bunun artık yükselişe devam etmesi gibi için dediğim gibi hani şu 73-74 bin dolar seviyesinin üstüne atıp bir günlük mum kapatması lazım. Ben Bitcoin'de, yani kripto piyasasında 4 saatlik 8 saatlik kapanışlara güvenmiyorum açıkçası. Bir günlük bir mum kapanması lazım ki ben orada gönül rahatlığıyla gidip işlem alayım. Altına bakalım. Altınla ilgili benim çevremden de çok soru geliyor. Şimdi altınla ilgili biz 2 gün önce, hatta dün de yanlış hatırlamıyorsam, yaptığım videoda dedim ki altında bir boğa bayrağı var. Şöyle çizeyim tekrardan size. Şöyle bir boğa bayrağı var. Bu formasyonlar konularını ilerleyen derslerde anlatacağım size arkadaşlar. Şu an sadece gösteriyorum ben bunu. Videoda da gösterdim. Şimdi dedim ki bunun all time high, yani en yüksek seviyesi 5.602 dolar seviyesi. Şimdi boğa bayrağı var. Boğa bayrağını kırdığı yerden koyarsak şöyle, zaten hedefimizin ne kadar makul olduğu görünüyor. Gördünüz mü? Direkt zaten 5.600 dolar seviyelerine geliyor. Şimdi başka ne dedim ben 2 gün önceki videoda? Dedim ki 5.245 dolar seviyelerini geçti. Cuma günü. Bu dedim, eğer ki savaşın uzun sürme potansiyeli oluşursa, bununla ilgili görüş oluşursa altın çok hızlı yukarı gider. Hani altının buradan düşmesi sadece savaşın kısa sürmesi. Savaş eğer kısa süreceğine dair belirtileri oluşursa, bununla ilgili konuşmaları olursa altın kısa vadede aşağı iner. 5.100, 5.000 dolar seviyelerine. DXY endeksi artar. Daha sonrasında altın tekrardan, yani gidecekse de yoluna oradan devam eder. Ama savaşın uzun süreceğine dair belirtileri oluşursa yatırımcılar güvenli limanı seçerler. Ki bununla ilgili dün zaten Trump tarafında, İran tarafında bu savaşın daha uzun süreceğiyle ilgili açıklamalar yapılınca otomatikman altın bizim dediğimiz seviyelere geldi. Şimdi bakın saatlikte, şimdi biz de şurada 2 gün önce bir trendimiz vardı. Ben burada tekniğin size ne kadar güzel çalıştığını da göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi teknikte ne diyor? Üst kanal bandı. Ya burada şunu da görün. Mesela bu yükselen trend normalde düşüştür. Yani yükselen trendin mantığı budur ama ne dedim size?
%100 çalışacak diye bir şey yok. Siz orada riskinizi alırsınız. Yükselen bir MTI yükselen trendin alt kanal bandına geldi, long'layım üst kanal bandına geldi, shortlayım demek değil. Bakın bunu da açıkladım size. Oraya gelip bir dönüş ibaresi görmeniz lazım. Bir fikir görmeniz lazım. Bir move formasyonu görmeniz lazım. Bunun hacimlerle desteklenmesi lazım. Bunların hepsini mum formasyonlarını ilerleyen derslerde göstereceğim. Şu anda sadece kritik bir süreçten geçtiğimiz için ben e, insanlardan, çevremdeki arkadaşlardan da bana bu konuda çok fazla mesaj geliyor. Çünkü çok fazla Türkiye'de bu konularda bir yatırımcı var. Özellikle Bitcoin, altın tarafında maalesef insanlar enflasyona ezildiği için enflasyonun altında kendilerini koruyacak bir şeyler arıyorlar. Onun için şu anda güncel piyasa verilerini analiz ediyorum. Şimdi burada bakın gelmiş. Burayı çok sert kırmış, hatta burada gap oluşmuş, fiyat boşluğu kırmış. Sonra tekrardan gelmiş reteste. Hem 23.65.320 seviyesini test etmiş, hem üst kanal trend bandını test etmiş. Buradan devam etmiş. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi bunun bir sonraki hedefi 5.605 dolar. Yani 5.605 dolara geldiğin zaman artık bir kar realizasyonuna gitmek gerekir bence. Yavaş yavaş. Yani şimdi birçok bankanın hedefi 5-6 bin dolar seviyeleri. Daha şöyle yapalım. Tabii. Birçok banka da zaten 6.000-6.300 dolar seviyelerini hedef olarak koydu sene sonuna kadar. Değil mi? Dediğim gibi uzun vade tutanlar tutabilir. Herhangi bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama kısa vadede işlem alacakları için kritik bölgeleri veriyorum. Hani 5.609 dolar seviyelerine geldiği zaman özellikle mesela şey yapanlar var. Tether bazlı altın alanlar var. Hani orada hani çünkü burada Tether bazlı alanlarda marj çok az olduğu için çok hızlı işlem al sat yapabiliyor. Kazanma açısından diyorum. Hani oradan bir kısmını satılıp beklenip alt taraftan tekrardan alım yapılabilir. Çünkü bu 5.609 dolar seviyelerini çok hızlı geçmeyebilir. Orada sadece daha hızlı para kazanabilirsiniz ama yoksa spot olarak altın elinde olanlar, fiziksel olarak altın olanlar ben tutmalarını tavsiye ederim. Yani kısaca altın için her şey şu anda günlük güneşlik maşallah devam ediyor. DXY endeksine bakalım. DXY endeksi ne yapmış? Bakın DXY endekslerinde şöyle bir hareket var. Burada yine yükselen hatta üçgeni kırmış yukarıya. Şu anda reteste gelmiş. Hatta şu alanı da kazanmış arkadaşlar. Yani göründüğü kadarıyla 98, evet, 98 bölümünü kazanmış. Bakalım şu seviyelerin üstünde tutunabilecek mi? Bu seviyelerin üstünde tutunursa birçok emtia için sıkıntılı süreç başlayabilir. Yani dedim bunun üstünde tutulması demek bunun çok hızlı seviyelerde 100 seviyelerine hızlı bir şekilde gelebilir. Yani şu anda açıkçası birçok emtia risk altında. Çünkü DXY'nin bu hareketi hiç normal değil. Yani aslında mesela şöyle de bir durum var. Yani piyasanın şu anda ne kadar saçma olduğunu size şöyle anlatayım. DXY endeksi yükselirse altının düşmesi lazım. Ama ikisi senkronize olarak yükseliyor. Şuradan dolar dominasyonuna bakayım kripto için. Yani bu da işte kriptoya, Bitcoin'e bağlı olarak şöyle bir dörtgen içinde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani üst band sınırı bunun 8.50 seviyeleri direnci. Alt bandı da 7.63 direnci. Uzun vade için söylüyorum. Kısa vadede bunların minörde de destek dirençleri değişebiliyor. Destek dirençleri ayrıyetten bir bölüm olarak işleyeceğim. Ee, ama dediğim gibi şurada majörde biraz bakarsak üst bandımız 8.50 civarları, alt bandımız 7.64. Şu anda bu aralıkta akümüle oluyor. Bir tarafı kıracak. Ama nereye kıracak bilemeyiz. Şu anda Bitcoin için her şey olumsuz. Şimdi bir sonraki konu globalde dolar ve petrol. Şimdi
Petrol Brent'i 4 yılın en sert yükselişini kaydetti. Yani %9'lara varan artışlar sergiledi. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla da zaten yani $100'ı test edeceği söyleniyor. OPEC zaten bugün acil bir toplantı talep etti. Toplantı yaptı daha doğrusu. Yani günlük 206 bin varil ek üretim kararı aldılar. Piyasayı sakinleştirmeye çalışıyorlar da bu piyasayı pek sakinleşecek gibi durmuyor. Zaten şu anda doğal olarak güvenli liman talebiyle güçleniyor. Japon yeni de güçleniyor. SP500 vade işlemlerde 1,6 düştü. Nasdaq %2 geriledi. Yani risk iştahı tamamen kapandı. Artık herkes güvenli limanlara doğru ilerliyor. Yani bunun Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? Arkadaşlar Türkiye'ye etkisi diğer ülkelere kadar muhtemelen 2-3 katı daha etkileyecek. Dün bu konuda konuşmuştum ben. Özellikle havacılık sektörleri ciddi sekteye uğrayacaktır. Hisseleri düşecektir. Ki düşmüştür de zaten bildiğim kadarıyla da e, borsada açığa satışlar kapatıldı BIST'te. Yani BIST zaten şu anda 14.000 seviyelerine gelmişti. Oradan ona da bir bakalım ya BIST. Pek bakmayı sevdiğim bir parite değil benim açıkçası BIST. Ne yapacağı belli olmuyor çünkü. Hemen günlüğe alalım. Evet. Burada demiştik 14.000 seviyeleri zaten bunun direnci. Hatta şöyle bakarsak 13.300 13.500 seviyelerinden de zaten desteği de kırmış gibi görünüyor. Yani desteği de kırmış gibi görünüyor. Bunun bir sonraki desteği nereye çalışır? Bakalım, muhtemelen 11.500 seviyelerine kadar inmesi bunun çok muhtemel. Yani süreç tüm dünya için özellikle de bizim ülkemiz için çok sıkıntılı ilerliyor. Tabii bu süreçte dün de demiştim Aselsan gibi, petrokimya gibi, madencilik hisseleri gibi hisseler ciddi artışlar sergileyecektir. Ayrıca bu hafta sadece savaşı takip etmeyeceğiz arkadaşlar. 3 tane de kritik ekonomik veri var. Bu savaşla birleşince piyasanın açıkçası yönünü belirleyecek. Bunları çok 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 iyi takip etmelisiniz. Öncelikle bugün Amerika'da ISM imalat PMI ABD ekonomisi büyüyor mu küçülüyor mu verisi gelecek. 56 çıkarsa dolar zayıflar, altın yükselir. FED'de faiz kesme baskısı artar. Çarşamba günü ADP özel istihdam iş piyasası ve ne durumda zayıf veri FED'in elini güçlendirir. Cuma günü NFP yani tarım dışı istihdam haftanın en kritik verisi zayıf gelirse FED faiz kesebilir. Bu hem Bitcoin hem altın için çok güçlü yükseliş sinyali olur. Yani eğer zayıf istihdam verisi uzayan savaş birleşirse altın 5600 hedefine çok hızlı gider. Yani BTC için ise açıkçası öngörüm önce daha derin bir düşüş sonra güçlü toparlanma senaryosu güçlenir. Evet arkadaşlar bugün yine bayağı bir konuşma yaptık. 18 dakika olmuş video. Benim anlatacaklarım size bu kadar. Sizlerin de ekstra istediği bir konu varsa anlatmamı istediği yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıyetten analiz etmemi istediğiniz bir parite varsa onları da mesajlar ya da yorumlar kısmına yazarsanız onları da yorumlayıp size yardım etmeye çalışırım. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. En azından bundan sonraki videolar için bizim için bir motivasyon olur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizle görüşmek üzere.